Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bir önceki Lenovo bilgisayarımızın yükseltmesi videosunun eksiklerini tamamlamak veyahut da orada anlatmadığımız bazı detayları netleştirmek için hazırladım. Bu videoda nelerden bahsedeceğim? Önceki videoda yaptığımız testlerin mantığını, hangi mantıkla test yaptığımızı, detaylarını, yine yükseltmelerimizi hangi mantıkla yaptığımızı ve işlemci seçiminde nelere dikkat ettiğim, neden bu işlemciyi seçtiğimi ve bu işlerin satın almasının nasıl gerçekleştiğini anlatmak istedim. Önce hızlandırma ile ilgili bir detay vereyim. Bilgisayarın BIOS'unu güncelleyerek ve BIOS içerisinde bazı detaylı ince ayarlar yaparak açılışınızı 5-6 saniye belki 10 saniye daha hızlı yapabilirsiniz. Bunu anlatan web siteleri var. İkinci olarak SSD şu an için güncelde en mantıklı ve ucuz boyutta olan 120 GB, 128 GB'lık boyut. Daha ufak olanlar işletim sistemi kurması, program kurması ve diğer aşamalarda sıkıntı oluşturacaktır. En küçük, kabul edilebilir en küçük boyut 128 GB, 120 GB olacaktır ve fiyatı şu an için 160-170 liraya alabiliyorsunuz. Hiç kullanmamış olanını. Bu SSD normal hard disklere göre 5 kat daha hızlı yazma ve okuma imkanı sağlıyor. Bu açıdan da bilgisayarın hem açılmasında hem çalışırken hem programların çağrılması ve kullanılması esnasında bize bir hayli hız kazandırıyor. En yaygın kullanılan hızlandırma, yükseltme yöntemi SSD'dir. İkinci hızlandırma yöntemi BIOS'da sayarsak üçüncü olan en yaygın üçüncü hızlandırma yöntemi RAM'dir. Ama 8 GB'lık bir RAM'i 16 GB çıkarttığımızda çok büyük bir fark oluşmaz. Ama 2 GB'lık bir RAM'i biz burada öyle yaptık. 2 GB'lık bir RAM'i 8 GB'a çıkarttığımız zaman ciddi anlamda bir hızlanma söz konusu olur. Bu sadece açılışta değil, aynı zamanda programların çalışması esnasında takılmalar, dar boğaz yaşamalarında da bize büyük kolaylıklar sağlar, işlerimizi hızlandırır. Bilgisayar RAM'lerde şöyle bir özellik vardır. RAM'in yetmediği yerlerde işletim sistemi hard diski RAM olarak kullanır ve bu küçük RAM'lerde büyük sıkıntı oluşturur. Bu işi daha fazla hard diske yük bindirir. Hard diskin hızı RAM ile kıyaslanamayacak derecede farklıdır. Bu nedenle bilgisayar bir hayli yavaşlar. O açıdan RAM'in büyük olması bir avantajdır. Ama ihtiyaçtan fazla büyük olursa da bunun faydası çok hissedilmez. Bizde fark ediyor. RAM'de dikkat edilmesi gereken ne var? RAM'de dikkat edilmesi gereken iki şey var. Birincisi işlemcimiz hangi tip RAM'e uyumludur? Şu anda benim sayfamda görüyorsunuz. 1005M işlemcimiz var ve bunun kullandığı RAM türü DDR3 RAM. Bu 1333-1600 MHz olan işlemcileri kullanabiliyor ve azami 32 GB'lık işleme RAM'e destek veriyormuş. Böyle bir olaya dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak da hem kapasiteye hem frekansına hem de slot yapısı da önemli. Ne açıdan önemli? SODIMM RAM kullanmak gerekiyor. Masaüstü tipi bilgisayarlarda kullanılan RAM değil, dizüstü tipi bilgisayarlarda kullanılan DDR3 RAM kullanacağız. Bunu kullanırken de genellikle laptoplarda iki tane RAM slotu bulunur. Bu iki RAM slotunun ikisini birden kullanacaksak, iki tane RAM kullanacaksak bunların frekanslarının da aynı olmasına özen göstermemiz gerekir. Farklı olduğu zaman problem yaşar, hata mesajı verebilir, geç açılabilir, başka sıkıntılar da olabilir. Bu nedenle bizim başımızı ağrıtır her seferinde. Her seferinde ağrıtır. Onun için uygun değil. Hep aynı frekansta RAM olması gerekir eğer iki tane kullanacaksak. Gelelim işlemcimize. Birincisi acaba bizim işlemcimiz ne tür bir soket kullanıyor? Bakın şu anda benim kullandığım işlemcinin paket tipi desteklenen soketler FC PGA 888'miş. Bu
acaba diğerlerinde hangilerinde var diye araştırma yapmak istediğimizde CPU Upgrade sitesine girdim. Pardon, şuna bakalım. CPU Upgrade sitesine girdim. 1005M CPU. Burada gördüğünüz 2013 yılına ait bir işlemci ve Ivy Bridge üretim mimarisine göre üretilmiş. 22 nanometre. Bu şu anlama geliyor. İçindeki transistörlerin boyutları 22 nanometreye uygun olarak üretilmiş. Mesela 32 nanometre var. Bundan önceki işlemci ikinci nesil. Bunlar üçüncü nesil işlemciler. İkinci nesil işlemcilerde 32 nanometre. Şu anki güncel işlemcilerde 7 nanometre boyutları var. Bunlar ne kadar yükselirse daha az elektrik harcar, daha yüksek hız performansı sağlar. Bu da teknolojinin yükselmesiyle ilgili. Peki başka neye bakmamız gerekiyor? Burada ince nokta soket tipinin G2 olması, G2 soket tipini desteklemesi. Bu şekilde olan diğer işlemcilerle upgrade yapabiliriz. Bize burada da yardımcı oluyor. Diyor ki bakın uygun olan tamamı değil. Şurada tamamı var aşağı yukarı. İşlemci hangi işlemcilerle bunu değiştirebiliriz? Bunlar hep aynı soket tipini destekleyen işlemciler. Ve burada çalışma frekansları ile beraber tükettikleri elektrik de var. Bu da bizim için önemli bir kıstas. Biraz sonra ona da açıklayacağız. Ben bunları istiyordum açıkçası. i7 işlemciyle değiştirmek istiyordum. Şurada gördüğünüz gibi bu benim işlemcim ve performansı. Eğer %100 ise i7 işlemcinin performansı bunun 3 katından daha fazla. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sadece ilk açılırken değil, bilgisayarın programlarını çalıştırırken de bize takılmaları gidermesi, çabuk tepki vermesi, bazı işlemleri çok daha kısa sürede yapması açısından önemli. İşlemcinin yüksek performanslı olması. Ama bunu ben satın almak istediğim esnada iki tane problem vardı karşımda. Birincisi bu işlemciler ikinci elde var. Şu anda üretilmiyorlar zaten. Sıfırını bulamazsınız. Ciddi paralar istiyorlar. En ucuz bulduğum rakam 400 lira. 400 liraya satıyordu. Fakat ben 3230 olan işlemciyi bulabildim. Piyasada bunu 150 liraya satın aldım. Kargo ile 165 liraya geldi. Bu da %75 performans sağlıyor. Sadece bu şekilde değil, yoğun bilgisayarı zorlayacak programlarda da daha iyi sonuçlar veriyor. Bunun ikinci olay şu. Birincisi satın almadaki rakamda problem yaşadık. Performansı çok daha iyi olmasına rağmen. İkinci olayda gördüğünüz gibi 3230 işlemci 35 Watt, 1005M işlemci 35 Watt ama 3610 işlemci 45 Watt, 3630 işlemci 45 Watt tüketim değerlerine sahip. Bu ne demek? Bu şu demek, ben daha çok ısınırım diyor bu i7 işlemci ve aynı zamanda daha çok elektrik tüketirim diyor. Fakat bizim laptopumuzun acaba ısıtma değerleri bu yüksek ısıyı tahliye etmeye uygun mu? Onu tam bilemiyoruz. İkinci olarak da bu kadar güç tüketiyor ama bizim laptopumuzun adaptörü buna uygun mu? Anakartın elektrik devre tasarımı, PCB devre tasarımı acaba buna uygun mu? Bunu tam bilemiyoruz. Bu bir risk. Adaptörü bir şekilde çözeriz. Yani sonuçta onun çalıştığı bir 20 voltluk bir gerilim var. Bu 20 voltluk gerilime uygun bir adaptör buluruz. İstediğimiz watt değerlerinde de bunu sağlayabiliriz ama bu ısıyı istediğimiz gibi tahliye edebilir miyiz? Bu bir muamma. İkinci olarak da bu kadar pahalı olan bu parayı vermeye gerçekten değer mi? Çünkü bizim laptopumuz ikinci elde 1500 lira değerinde aşağı yukarı. Buna biz ekstra masraf yapacağız. 500 lira ben masraf yaptım yaklaşık olarak. RAM'iydi, SSD'siydi, işlemcisiydi. 500 liranın birazcık üzerine çıktım. Ama sadece bu işlemciyle bir 250 lira daha üzerine çıkıp 750 liraya mal edeceğim. 2250 lira olacak. Laptop oldukça eskimiş, 8 yaşında. Daha ne kadar kullanılacağı belli değil. Bu performans artışına değecek bir para mı bu 250 lira? Ben bunu pek makul görmediğim için
kabul etmedim. Onun yerine 3230 olan i5 işlemciyi tercih ettim. Bunu tercih ederken aynı zamanda işlemci sıralamasını da şurada Netbook Check diye bir site var. Bu sitede bizim işlemcimiz, eski sökülen işlemci 1005M'ye baktığımız zaman 764. sıralamada, biz 3230M işlemciyi taktık ve bu 413. sırada. 3630QM işlemci 287. sırada. Bu gayet güzel bir rakam. Yüksek bir performans. Bunun cache bellekleri 1 MB'a 6 MB gibi güzel rakamlar. Sanırım burada da vardı. 1 MB'a 6 MB. Aynı zamanda 32-30 sa 512 kilobayta 3 MB gibi. Bu oldukça düşük. Diğerine göre düşük. Bizim işlemcimizde 512'ye 2 MB. Aslında aralarında bu açıdan çok büyük bir fark yok. Ama çalışma frekanslarında ciddi anlamda bir fark var. İşlemci kapasitelerinde bir fark var. Bu açıdan avantajlı. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da chipset. Yani anakartın chipseti ne olması gerekiyor? Bu da çok önemli bir konu. Satın almak istediğim zaman benim satıcım beni bir konuda uyardı. Dedi ki işlemcin Celeron olduğu için ve buna i5 işlemci taktığımız zaman 30 dakika sonra kapanma problemi yapabilir dedi. Genellikle böyle şeyler karşılaşıyoruz dedi. Acaba uyumlu mu dedi. Ben bunu araştırdım ve benim bilgisayarımın chipsetlerinin ne olduğuna baktım ve gördüm ki benim chipsetim HM76 chipsetiymiş ve buradaki uyumlu işlemcilerin neler olduğuna baktım ve yeni takmak istediğim işlemci i5 3230M işlemcisinin de bu anakartta çalışabileceğini gördüm. Eğer i7 işlemci almış olsaydım da 3630, 3610 ve 3630 işlemcileri de çalıştırabilme imkanı varmış. Tabii ki bu chipsetin desteklediği, yoksa anakartın tasarımında, ısı dağılımı muhabbetlerinde veyahut da yüksek elektrik tüketimi esnasındaki bakır yollara binecek yük esnasında bunları taşır mı? Bu anakartın sorunu. Chipset buna imkan veriyor ama anakart imkan vermeyebilir. Bir de problem yaşanan chipseti buldum. Bu chipsette HM70 chipset. Bu HM70 chipsete baktığımız zaman şurada diyor ki 30 dakika sonra kapanma ihtimali var. 30 dakika sonra kapanma ihtimali var. 30 dakika sonra kapanma ihtimali var. Bu şekilde bazı işlemcilerde problem yapıyormuş. Bunun olmadığını, benim anakartımda HM76 chipseti kullanıldığını gördüğüm için buna cesaret ettim. Satın alma sürecinden de bahsedeyim. SSD'lerde genelde ikinci el SSD pek yok. Satılmıyor yani. Genellikle sıfır satılıyor. Bir tane ikinci el buldum. Uygun bir fiyatlı değildi. Onun dışında bulduğum birkaç tane daha böyle bilgisayarları yükselttiğim için birden fazla SSD aldım ve diğerlerinin hepsi sıfırdı. Ve sıfırların arasında 120 liraya bir tane buldum. Onun dışında 160-170 lira fiyat bandında geziyor. RAM alırken RAM'lerde genellikle 150, 200, 250, 300 gibi rakamlar var. Sıfırına 350 diyor. Adam ikinci eline 350 lira fiyat çekmiş. Böyle tuhaf tuhaf rakamlar isteyenler olmuştu. Pazarlık yaptım ben. Satın aldığım 190 artı kargo ile 205 liraya geldi. 2 tane 4 GB'lık RAM bana. Bunu birkaç tane siteden böyle takip ediyorum. Birinde ucuz, birinde pahalı, birinde ucuz, öbüründe pahalı, böyle değişik olabiliyor. Bütün şeyleri, bütün satış sitelerini takip etmek gerekiyor. İkinci elde kimileri böyle abuk subuk fiyatlar istiyor yani. Kimileri gayet makul fiyatlar istiyor. Kimisi 350 lira fiyat koymuş işlemciye. Diyorum 300 lira olur mu? Adam diyor ki 350 lira veren var. Zaten 350 lira fiyat koymuşsun sen oraya. 350 lira veren var. Daha ne satmaya çalışıyorsun? Daha yükseğini ver bana diye. Tuhaf tuhaf anlayışta insanlar da var. Onun için
bakmak lazım, takip etmek lazım. Genellikle bunu şöyle yapıyorlar, bu işle uğraşan kişiler. Kendilerini takip etme şeyleri var, nasıl diyeyim? Kriterli bir arama yapmışlar. Kriterli arama. Bu kriterli aramaya yeni bir o kritere uygun yeni bir ilan denk geldiği zaman site bunlara haber veriyor ve bunlar hemen ilgili kişiyi arıyorlar. Eğer çok uygunsa zaten o kişi hemen aranıyor. Hemen o ürün satın alınıyor. İşlemcide de doğrusu 600 lira fiyat veren oldu. O i7 işlemciye 500 lira fiyat veren oldu. 400 lira fiyat veren oldu. Bir kişi 300 liraya razı geldi. Fakat o da 100 yüze satın alacaksınız veririm. Kargo ile satmıyorum dedi. 100 yüze gitmek için çok uzak bir mesafe. Onun dışında en uygun fiyatlı 400 liraydı. Bu kadar rakamı vermek istemedim. i5 işlemci için de iyi fiyat isteyenler vardı. 500 lira isteyen olmuştu. 200 lira isteyen oldu. Bu arkadaş anlayışlıydı. 150 liraya, ki kendisi satıcıdır, yani normal bir kullanıcı da değil. Bu satıcı 150 lira fiyat verdi. 135 liraya razı geldi. Yalnız pahalı bir kargoyla 164 liraya satın almış oldum ben bunu. Gelelim bilgisayarı nasıl test ettiğime. Benim için sadece bilgisayarın açılmış olması yetmiyor. Aynı zamanda o bilgisayar açıldıktan sonra benim istediğim tepkileri vermeye başlıyor mu? Tıkladığım zaman program açılıyor mu? Veyahut da işte bir programın düğmesine basabiliyor muyum vesaire. Ben ne yaptım? Bilgisayarlarda başlangıç klasörü diye bir klasör vardır ve oraya koyacağınız herhangi bir link, kısa yol, bilgisayar ilk açıldığı esnada o başlangıç klasöründe kontrol eder. Oradaki kısa yollara da kendisi otomatik tıklayarak o kısa yola sen tıklamışsın gibi ilk esnada açılmasını sağlar. Ben de diğer bütün önceki kurulumda da sonraki kurulumda da aynı klasöre aynı linki koydum ve onun açılmasını bekledim. Kriterim bu şekilde oldu. Birinci bilgisayarın ilk halinin o sayfayı açmasına ve bilgisayarın son halinin o sayfayı açmasını kıyasladım ve toplamda yaklaşık olarak 4 kat hızlanmış oldu benim bilgisayarım. Fakat burada ince bir nokta var. Bilgisayar diğer bütün işleri yaptıktan sonra başlangıç klasörünün içerisindeki linke tıklıyor. Yani siz bilgisayar açıldıktan sonra kendiniz o linke tıklamış olsaydınız bu daha çabuk olmuş olurdu. Videonun son kısmındaki olay zaten böyle bir olay. Yani ben kendim Proteus programına tıklayarak programın açılmasını sağladım ve bu başlangıç klasörüne sıra gelmesine kadar geçen süreden daha çabuk olduğu için bilgisayar bir anda daha çabuk açılmış oldu. Fakat bu bilgisayarın ilk halindeki tıklamayla aynı değil. Çünkü orada direkt programa tıklamamıştık. Aslında programa tıkladık ve program hiç tepki veremedi. 2,5 dakika bekledik ve bilgisayar hiç açılmadı. Aslında ondan daha önce de buna ben tıklama yapmıştım, oraya koymadım. Yaklaşık 15 dakika hiç tepki vermedi ve 15 dakikanın sonunda videoyu durdurdum. O video da var elimde. Fakat koymadım. Gerek yok o kadarına. Bu programı, yani Proteus programının kendisini hiç açamadı. Bu bilgisayar zayıf özelliklerde olduğu için, şu anda o kadar zayıf özelliklerde değil. Zayıf özelliklerde olduğu için genellikle internet sayfasında gezilir. Bir Word programıyla yazı yazılır. Bir PowerPoint sunusu hazırlanır gibi düşük yoğunluklu işlemlerde kullanıldığı için ben testimi bir internet sayfasını açma hızı nedir şeklinde yaptım. Testleri bu şekilde yaptık ama işin en sonunda gördüğünüz gibi AutoCAD programında gayet hızlı açıyor. Yani 38 saniye güzel bir rakam. Normalde onu öbür bilgisayarın eski haliyle yaptığımızda 38 saniyeler mümkün değil yani. Oldukça zor ulaşılacak rakamlar. Bu da bu şekilde yapılmış bir testti. İnşallah sizin için faydalı olmuş olur.